Uzun zamandır düşünmekten aklımı bulandıran bir konu hakkında sizlerle anket yapmıştım. Yaptığım ankete birçoğunuz katıldı. Teşekkür ederim. Ancak katılımın az olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de az kişi katılmış olsa da ben çoğunluk ne dediyse onu yapacağım. Zaten çoğunluk da benimle aynı düşünmüş. Evet, uzun zamandır videolarımda kullanmış olduğum introyu artık kullanmayacağım. Ve outro'mda da biraz değişiklik yaptığımı söyleyebilirim. Ankete katılıp bana bir yol çizdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Artık kafam daha rahat olacak. Elbette videonun sonuna kadar bunları mı konuşacağız? Hayır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kevin Levin'in farklı formlarını, yani daha doğrusu birçok mutasyonun sıralamasını yapacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara Kevin Levin. Kımıldamayın. Harekete geçme vakti. Kevin'in bu formu aslında seri içinde görmüş olduğumuz ilk halidir ve hiçbir şekilde Omnitrix'ten güç almamıştır. Kevin zaten bir osmozon olduğu için etrafında bulunan birçok enerji kaynağının gücünü emebilir ve bunu kullanabilir. İşte Kevin'in de bu formu tam olarak bu gücünü kullanıyordu. Henüz Omnitrix'in gücünü emmemiş ve mutasyon geçirmemişti. Yani evet, fiziksel olarak çok bir avantajı olmasa da etrafındaki enerji türlerini istediği gibi kullanabilmesi gayet iyiydi. 9 numara Pyronid Kevin. Kandırdım. Ben enerjiyi emerim. Hatırlasana. Pyronid Kevin, Kevin'in seri içinde gördüğümüz ilk mutasyonuydu ve Kevin bu mutasyon sayesinde Ben Tennyson'ı bayağı bir zorlamıştı. Ateş topunun DNA'sının sadece bir kısmını kopyalayarak Ben Tennyson'la mücadele edebilmesi, hatta bir noktaya kadar onu zorlaması çok ciddi bir başarıydı. Elbette ateş üretimi bakımından klasik ateş topu gibi güçlü müdür tartışılır. Ancak bu mutasyon Ben Tennyson'ı ne kadar zorlasa da mutasyonun belli bir süreden sonra ortadan kaybolduğunu biliyoruz. 8 numara Tetramant Kevin. Tetramant Kevin de yine Kevin'in ilk mutasyonlarından biridir. Kevin'in Omnitrix'in gücünün belli bir kısmını emmesi sonucu bu mutasyon ortaya çıkmıştı. Tıpkı ateş topu gibi Kevin'in bu mutasyonunda da 4 kolun gücünün belli bir kısmını kullanıyordu. Klasik 4 koldan daha küçük ve çilimsiz gibi dursa da aslında oldukça güçlüydü. Çünkü 4 koldan daha fazla kolları vardı ve küçük olması onu yakalamayı oldukça zorlaştırıyordu. Ben Tennyson'ı bir noktaya kadar zorladı, hatta neredeyse onu yenecekti. Ancak Kevin'in bu mutasyonu ne kadar güçlü olursa olsun yine de 4 kola karşı kaybetmişti. 7 numara Kevin 11. Kevin 11 mutasyonu, Kevin'in tüm seri boyunca tam anlamıyla geçirmiş olduğu ilk mutasyonuydu. Bu mutasyon klasik seride görmüş olduğumuz neredeyse tüm uzaylıların gücünü kapsıyordu. Kevin uzaylıların DNA'larını sürekli kullandığı için en sonunda kontrolü kaybetmiş ve bu mutasyonu geçirmişti. Ne yazık ki yeniden insan haline dönemiyordu ve bu halde sıkışıp kalmıştı. Kevin'in bu formu durdurulmaz bir hal almıştı ve Ben Tennyson'ı seri içinde birçok kez zorlamış ve hatta fiziksel anlamda yenmişti. Ancak Kevin öfkesini kontrol edemediği için birçok durumda Ben Tennyson'ın kazanmasını sağlamıştı. 6 numara Universe Flashback Kevin 11. Bana bu kadar yaklaşman pek de akıllıca bir fikir değil. İyi iş Tennyson. Ha? Bu sonuncusundan daha iyi.
Universe serisinin geçmiş zaman çizgisinde Kevin Levin'ın küçükken böyle bir mutasyon geçirdiğini göstermişlerdi. Klasik seridekinden oldukça farklı görünen bu mutasyon çok daha farklı uzaylıların bir araya gelişiyle yat bulmuştu. Mutasyonda Weibig'den tutun vahşi asmaya kadar birçok uzaylı vardı ve sahip olduğu yetenekler sayesinde tek başına birçok kişiyi etkisiz hale getirebiliyordu. Ancak Argit gibi sadece bayıltıcı dikeni olan bir karakter bile Kevin'i etkisiz hale getirebilirdi. Bundan dolayı Kevin'in bu formunu bu sıraya koydum. 5 numara Alien Force Kevin 11. Yarısı üstüme çöktü. Tabii ki biraz şey görüneceğim. Yani haşat olmuş. Hayır! Yeniden canavar oldum. Aslında Kevin'in bu mutasyonu seri boyunca gördüğümüz diğer tüm mutasyonlardan fazlasıyla farklıydı. Alien Force serisinde ekip Vilgax'ı daha rahat inebilmek için Omnitrix'i güçlendirmek istemişti. Yaptıkları çalışma esnasında Omnitrix büyük bir enerji patlaması açığa çıkardı. Elbette bu patlamada kimse zarar görmedi. Ancak Kevin bir osmozan olduğu için açığa çıkan bu enerji patlamasında istemeden de olsa enerjiyi kendi içinde emdi ve böyle bir mutasyona uğradı. Görüntü olarak Kevin'in insan haline fazlasıyla benzese de vücudunun farklı bölümleri farklı dokulara ve yüzeylere sahipti. Vücudunu istediği gibi şekillendirebilir ve kendini yenileyebilirdi. Ayrıca Kevin'in bu mutasyonu daha küçük ve estetik olduğu için savaşlarda çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. 4 numara Kaya Canavarı Kevin. Kevin, bunu yapmak zorunda değilsin. Kim olduğunu hatırla. Beni hatırla. Aslında bu mutasyonun arka plan hikayesi bir hayli farklıydı. Gwen'in zamanda geriye gidip Kevin'in mutasyonuna uğramasını engellemesiyle oluşan alternatif zaman çizelgesinde kahramanlarımız X ve Charmcaster tarafından yenildi. Charmcaster daha sonra Kevin'a kaya canavarları üzerinde kullandığı büyüyü yapma ve onu kontrol etme fikrini beğendi ve Kevin'i büyüleri sayesinde böyle bir mutasyona uğrattı. Yani sizin anlayacağınız Kevin'in bu mutasyonu aslında oldukça farklıydı. Bu mutasyona Omnitrix'ten daha çok Charmcaster'ın büyüleri hayat vermişti. Aslında Kevin'in bu mutasyonu hakkında konuşulacak pek bir şey yok. Kevin bu formundayken tıpkı sıradan bir kaya canavarı gibi güçlü ve dayanıklıydı. Ancak zihninin Charmcaster tarafından kontrol ediliyor olması onu oldukça geri plana atıyor. 3 numara Ultimate Kevin. Nihayet. Bütün evren parmaklarımın ucunda. Elini bebekten çek. Levin. Bana insanlarımızın kanunlarına göre zayıfları kontrol için yalanla enerji emmenin yasak olduğunu söyledi. Kevin'in bu formu aslında evreni kurtarmak amacıyla ortaya çıkmıştı. Kevin, Agregor durdurabilmek için Ultimatrix'in gücüne emmiş ve bu mutasyona uğramıştı. Her şey bir yana Ultimate Kevin güçlerini Ultimatrix'ten aldığı için ekstra güç ve yeteneklere sahipti. Normal uzaylı DNA'larına sahip olması bir yana Ultimate uzaylıların da güçlerine sahipti. Ancak bu mutasyonun en büyük zayıflığı elbette Kevin'in zihinsel olarak zayıf olmasıydı. Akıl sağlığı çok iyi değildi ve zihni sürekli bulanıyordu. Ama tüm bunların yanı sıra fiziksel olarak güçlü, dayanıklı ve çeşitli yeteneklere sahipti. 2 numara Universe Kevin 11. Henüz gitmeye hazır değilim ben. Yarım kalan işlerim var da. Yapma dostum. Omniverse serisinin geçmiş zaman çizgisinde Kevin bir dönem Cervantes birlikte çalışmıştı. Geçmişte Cervantes'in pis işlerini yapmıştı ve bundan pişmanlık duyuyordu. Günümüze geldiğimizde Cervantes yeniden tesisatçılara ve Bentenas'ına saldırdığında Kevin'in de tekrardan aralarına dönmesini istedi. Kevin, Cervantes'i içeriden bitirebilmek için bu teklifi kabul etti. Elbette Kevin burada ajanlık yapsa da Cervantes'i kandırması ve kendini inandırması gerekiyordu. Rol gereği Omnitrix'in gücünü emdi ve bir mutasyon geçirdi. Kevin'in burada geçirdiği mutasyon oldukça iyiydi. Size şu kadar söyleyeyim, mutasyonda
Universe serisinde gördüğümüz hemen hemen birçok uzaylının DNA'sı vardı. İri bir görüntüye sahip olmasının yanı sıra dayanıklı ve güçlüydü. Elbette Kevin'in bu mutasyondaki en büyük avantajı hem kendini kontrol edebiliyor olması hem de kendi zihnini kontrol edebilmesidir. Ayrıca Kevin bu formundayken istediği zaman insan haline geri dönebilmişti. Tüm bunların yanı sıra mutasyon o kadar güçlüydü ki Ben Tennyson'ı saniyeler içinde etkisiz hale getirmeyi başarmıştı. Yani sizin anlayacağınız geçmişte geçirmiş olduğu tüm mutasyonlardan çok daha gelişmiş ve ustalaşmıştı. 1 numara Kevin 11.000. Ben 10.000, Kevin 11.000'e tanış. Nasıl ki seri içinde Ben Tennyson'ın en bilgili, deneyimli ve güçlü formu Ben 10.000 ise bu durumun aynısı Kevin 11.000 için de geçerli. Klasik serinin gelecek zaman çizgisinde bizler Kevin 11.000 gibi destansı ve neredeyse yenilmez bir formunu görmüştük. Klasik serinin gelecek zamanında Ben 10.000 ve Kevin 11.000 büyük bir savaşa girmiş. İkilinin arasında geçen bu efsanevi savaş sonrasında Ben 10.000 kazanmış ve Kevin 11.000'i Null Void'a hapsetmiş. Aradan geçen onca yıldan sonra Kevin'in oğlu Devlin babasını kurtarmak için bir plan yapmıştı ve babasını Null Void'den çıkarmıştı. Her şeyin sonucunda Kevin 11.000 yeniden özgür kaldı ve bizler Kevin'in aradan geçen bunca yıl içinde kendini oldukça geliştirdiğini ve güçlendiğini görmüştük. Evet, Kevin'in bu formu şu ana kadar görünen açık ara en güçlü haliydi. Çünkü kendisi boyut anlamında en büyük olan mutasyona sahipti. Ayrıca sahip olduğu mutasyon içinde Omnitrix uzaylılarının yanı sıra Null Void'de yaşayan birçok yırtıcı canavarın da DNA'sı vardı. Kendisi güçlerini o kadar ustaca kullanıyordu ki mutasyonunu kendi istediği gibi kullanabiliyor veya insan haline dönebiliyordu. Tüm bunların yanı sıra Ben 10.000 gibi bir Ben 10 versiyonunu çok rahat bir şekilde alt etmeyi başarmıştı. Hemen ardından aynı anda Kenon ve Devlin'i de alt etmeyi başardı ve neredeyse hepsini öldürecekti. Ancak Ben 10.000 ve Big'e dönüşerek Kevin 11.000'in işini bitirmişti. Her ne olursa olsun seri içinde en büyük güce ve başarıya sahip olan Kevin formu bence Kevin 11.000'dir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte uzun ve eğlenceli bir videonun da sonuna geldik. Umarım yaptığımız içerikten keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda videomuzun yeni tarzı hakkında neler düşünüyorsunuz, bunları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Son olarak videoyu kapatmadan önce her videoma usanmadan, sıkılmadan ve yorulmadan sadece gerekli gereksiz linç atmak için gelen tayfaya ben de usanmadan ve sıkılmadan küçük bir konuşma hazırladım. Son olarak bu konuşmamı da bu tayfaya okuyacağım ve videoyu burada bitireceğim. Çok sorulduğu için söylüyorum. Sigara içmiyorum. Çünkü hem hoşuma gitmiyor hem de sağlığa zararlı bir madde. Evet, belki de sesim sizlere berbat geliyor olabilir. Ancak bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bilmeyenleriniz vardır diye söylüyorum. Ben ses kayıtlarını telefondan bilgisayara atıyorum. Yani sizin anlayacağınız ekipmanım yok. Elimde olan şartlarla sizlere video çıkarmaya ve eğlendirmeye çalışıyorum. Elbette bunu takdir edenler olduğu gibi öyle linç edenler de olabiliyor. Ancak onlar da baş tacı. Dediğim gibi bir iş yaptığımız zaman insanlar sallamak istediği zaman bir yerden bulup illaki sallıyor. Neyse, zaten bunun üzerinde çok durmuyorum. Ve beni sevenlerle beraber bu yola devam edeceğim. Ancak son birkaç videomda bu durum çok arttığı için bunu böylece dile getirmek istedim. Umarım bu konuda birçok merak olan arkadaşım artık videolarıma bu tarzda yorum yazmaz ve cevaplarını umarım almışlardır. Evet dostlarım, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.